Sevgili dostlar, bugün size harika bir çorba yapacağım. Hem bol vitaminli hem de herkesin evinde bulunabilecek malzemelerle. Onun için bir kaşık salçam var, bir tatlı kaşığı şekerim var, 2 yemek kaşığı unum var, bir tane kapya biberim var, 100 gram kıymam var, bir tane soğanım var, bir tane de böyle yumurtamızın beyazı var. Sarısını kullanmayacağız. Ve baharatlarımız var dostlar. Neler olduğunu kullanırken size göstereceğim. Biraz da yağımız var. Şimdi neyle başlıyoruz? Öncelikle hemen yağımızdan şöyle, çok yağlı istemiyorum, koydum. Bu tamam. Ve geçiyorum malzememize. Şimdi kızım bana çok güzel bir aparat aldı. Bakın dostlar. Bunu ne yapıyorum? Soymuş olduğum soğanlarımı bununla çekeceğim. Gerçekten iyi kullanışlı. Çünkü denedim. Şimdi bu şekilde doğruyorum soğanlarımızı. Elimizden doğramaktan daha kolay dostlar. Biberlerimizi de bunun içine şöyle doğrayacağım. Hem daha küçük doğruyor dostlar elimde doğramaktan, hem de daha işimizi kolaylaştırıyor. Şimdi dostlar şöyle bakın. Güzel yapıyoruz. Sana gerçekten çok marka, çok güzel robotlar aldım ama sen buna aşık oldun. Ne diyeyim ben? Ama bak, robotu yıkayıp temizlemesi kolay değil. Nasıl kolay değil? Bunu da yıkamıyor musun anne? Ama bunda çok kolay. Bak, ey kurban olduğum anne. Bu kadar. Şimdi tenceremizin Başkasının tavuğu başkasına kaz görünür. Seninkinde de bu misal. Sana en iyilerini aldım. Şu çekmeceleri açsam herkes şaşırır. Ne yapayım, ben de bunu seviyorum. Ben işim pratik olsun, kolay olsun peşindeyim. Bir de sen bulaşık mı yıkıyorsun ki evde Allah aşkına? Bulaşıkçı benim. Canım, sen bulaşık yıkıyorsun diye sen Allah'ın kulu değil misin? Şimdi şöyle bakın, hemen tenceremiz de ısınmaya hazırmış dostlar. Ben şuradan bir tane şey alayım. Bakın böyle biraz iyicene pişene kadar kavuralım malzememizi. Bakın dostlar. Şimdi kıymamızı şöyle alıyorum. Mahalle kasabına teşekkür ediyorum. Evet, Allah razı olsun ondan. Sonra şöyle yumurtamızın beyazını da koyuyorum. Sonra unumuzdan şöyle birazcık da, bir kaşık da un koyuyorum. Şöyle birazcık şeker koyuyorum. Hepsini buraya koymayacağım. Birazını da şurada suyunda kullanacağım. Bir yandan da bunu karıştırıyorum dostlar. Şimdi de sıra geldi diğer malzemelerine. Şöyle biraz kekik koyuyorum. Birazcık karabiber koyuyorum. Çok az dostlar. Herkes kendine göre atsın baharatını. İlla bunu atacağımız diye asla bir kural yok. Şöyle azıcık kimyon koyuyorum. Şöyle azıcık, bakın yeteri kadar tuz koyuyorum. Şöyle azıcık da kırmızı biber koyuyorum. Şöyle bakın, yarım çay bardağı da su ilave ediyorum. Ve şimdi karıştırıyorum. Biraz daha devam edeceğiz. Böyle karıştırmaya devam edelim. Bu tam istediğimiz kıvamda, çok güzel oldu. İstediğimiz kıvam buydu zaten.
Şimdi bunu şöyle toparlayalım. Evet. Tam istediğimiz gibi oldu dostlar. Bu böyle dursun. Ben şimdi buna birazcık da tereyağı koyacağım. Çok da yağlı olsun istemiyorum dostlar. Şöyle yeteri kadar olsun. Oo. Şöyle önce unumuzu koyuyorum. Bir kaşık un koyuyorum. Unumuzu da şöyle bir çevirelim ki dostlar güzelce ne kokusu çıkacak kadar olduktan sonra şöyle salçamızı koyuyorum. Bir 5 dakika ocakta çevirdi. Evet. Oo, döktüm dostlar. Bir kaşık da Nasıl olsa hizmetçi var anne. kırmızı Kızın biber, hizmetçisi. Hizmetçinin adı kız. kırmızı biberimizi koyuyorum. Sonra şöyle biraz da şekerimizin kalanını da koyuyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. İyice çevirerek salçamızın da kavrulmasına dikkat edelim. Elinize göre koyun dostlar. Bakın böyle kıvamında gayet güzel bir çorbamız olacak inşallah. Şimdilik bu kadar yeter. Ama sonra kaynadıktan sonra kıvamını kendimiz ayarlayabiliriz. Şimdi ben şuralarımızı şöyle bir toplayayım dostlar. Ben de yardım edeyim anneciğim. Gayet güzel bir şekilde böyle yapıyoruz. Dökmesi kolay, yapması kolay ve harika. Hazırlamış olduğumuz harcımızı şöyle koyuyoruz. Ve bir kaşık yardımıyla güzelce düzeltiyoruz önce. Herkes boyutunu kendine göre ayarlayabilir. Daha ince bir şeyin üzerinde yaparsanız daha ince olur. Şöyle ben aparatımı şöyle yapıyorum. Böyle kaynayan çorbamızın üstüne bu şekilde kaydırarak döküyorum. Son bir parçamız kaldı. Ondan sonra da güzelce piştiğinde servise hazır. Bu kadar kolay bir çorba. Yani bunu evde neyi varsa düz olan her şeyin üstünde kaydırabilirsiniz.
İşte bu kadar. Ve harika bir çorbamız olacak. Bakın hepsi burada duruyorlar. Yani bozulmadılar dostlar. Nasıl düşürdüysek öyle duruyorlar. Kamış olduğum maydanozlarım şöyle bakın dostlar, maydanozun da üstüne indiriyorum ve işlem tamam. Çorbamız hazır. Gerçekten mükemmel bir çorba oldu. Bakın dostlar, çorbamız hazır. Şimdilik ne zamanı? Servis zamanı. Mükemmel bir çorbamız oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Ben de hemen tadına bakayım dostlar.